Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için yumuşacık, mayalı, harika bir pişi tarifi hazırlıyorum. O kadar lezzetli ki anlatamam. Mutlaka deneyin. Tarifimize hiç bekletmeden hemen geçiyorum. Toplamda 1,5 su bardağı su kullandım. 2,5 su bardağı da süt. Ilık olacak şekilde ayarlayalım. 2 tatlı kaşığı toz şeker. 1 paket kuru maya. 9 su bardağı unu azar azar ekleyelim. 2,5 tatlı kaşığı tuz. Evet, unun yarısını hamur yoğurma makinesinin içine alıyorum ve karıştırıyorum. Evet, makineyle yoğurma işlemine başlıyorum. Unu da azar azar kenardan ekliyorum. Beni hangi şehirden veya ülkeden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, kaymak gibi yumuşacık bir hamur hazırladım. Tezgah üzerine alıyorum. Kalan unu da tezgah üzerine alarak ele yapışmayacak şekilde yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurumuzu mayalanması için bir kenara kaldıralım. Harcımız için 2 adet büyük boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Bir tavanın içine alıyorum. Tavamızı ocağın üzerine alalım ve bolca zeytinyağı gezdirelim. Soğanları kokusu çıkana kadar kavuralım. Evet, mis gibi soğan kokusu geldi artık. Üzerine haşlanmış 1,5 kilo ıspanağımı ekliyorum. Soğan ve ıspanağı karıştırarak kavuralım. Sulandırmadan yüksek ateşte hızlı bir şekilde kavuralım. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve tekrardan karıştıralım.
Kırmızı toz biber ekleyelim. Fazla pul biber ekliyorum. Ve tekrardan karıştırıyorum. Evet, ıspanağımızın altını kapatalım. Soğuduktan sonra üzerine bir tutam dereotunu doğrayalım. Dereotu harika bir aroma veriyor. Mutlaka ekleyin. Evet, en son karıştırıyorum. İç harcımız artık hazır. Hamurum harika bir şekilde kabardı, yumuşacık oldu. Havasını alarak tezgah üzerine alıyorum. Evet, tekrardan biraz un serperek yoğuralım. Hamurumu uzaltarak bezelere kesiyorum. Ceviz büyüklüğünden biraz büyük olacak şekilde bezelere keselim. Altı adet bezeyi kestim ve yuvarlıyorum. Tezgahın kenarına sıralıyorum. Beş dakika dinlendirelim. Dinlendirdiğim bezeleri küçük bir merdane yardımıyla açabildiğim kadar açıyorum. Evet, 8 adet bezeyi hızlı bir şekilde açarak tezgah üzerine alıyorum. Fazla unlu olmamasına dikkat edelim. Son fazla unlarını sirkeleyerek tezgah üzerine yayalım. Bir yemek kaşığı dolusu iç harçtan kenar kısmına alalım. Evet, videodaki gibi katlayalım ve sıkıca kenarlarını bastıralım. Kısımlarını sıkı bir şekilde kapatmayı unutmayalım. Mayalı hamur olduğu için kabardıkça kenarların açılabilir. Pişmeye artık hazırlar. Ama bolca yağ aldım ve ısıttım. Pişilerimi tavanın içine videodaki gibi yerleştiriyorum. İlk ateşte arkalı önlü nar gibi olana kadar kızartıyorum. Evet, kalan hamurları da bir taraftan açıyorum, bir taraftan annem pişiriyor. Hızlı bir şekilde tavalar dolusu böreğimizi hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi nar gibi
kızardı, puf puf kabardı. Kızaranları bir tepsiye alıyorum. Ve kalan pişilerimi aynı yöntemle pişirmeye devam ediyoruz. Dilerseniz daha farklı iç harçlarla da hazırlayabilirsiniz. Kıymalı, patatesli, peynirli olarak da hazırlayabilirsiniz. Evet, bizim evin en çok sevilen pişilerindendir. O kadar lezzetli oluyor ki yemelere doyamayacaksınız. Son tavamı da hızlı bir şekilde pişirerek hazırlıyorum. Evet, pişilerim artık hazır. Yumuşacık, içi sulu sulu, harika oldu. Mutlaka deneyin.